Herkese selamlar. Bugün sizlere markette oluşan buglardan ve gemi satamamanızdan bahsedeceğim. Bu market modeliyle biraz daha bunun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bazıları Monsor'u satamıyor değil mi? Monsor'u satışı biraz zor olsa da satılmıyor. Yani 10 teklif yerine 100 teklif gösterilmesinin nedenlerinden bir tanesi mesela buna girdik. Burada oyuncuların daha fazla parti görme fırsatına sahip olması ve bu sayede silahlara, yükseltmelere ve kamuflajlara ve bayrağa sahip bir gemi bulmalarına olanak tanıyor arkadaşlar bu model. Görüyorsunuz. Sonra oyuncuların markette koyabileceği tüm ürünler için artık bu ürün ve aynı kategorideki en benzer ürünler için kapatılan işlemlere ilişkin bilgilere göre otomatik olarak oluşturulan tavsiye edilen satış miktarı hesaplanıyor. 24 saatte gerçekleşiyor yani. İşte bu malların fiyatlarını belirli ögelerin mevcut popülerliğine göre oyuncuların kendileri tarafından belirlenmesi için yapılıyor. Ucuz gemilerin çok pahalıya satıldığı ve bunun tersinin de geçerli olduğu piyasada herhangi bir sahtekarlığı ortadan kaldırmak için yapılan bir şeydir. Modern warships bazı bölgelerde kara borsa sorunu yaşamış ve bu sorunlardan kurtulmak için yeni pazar modeli oluşturmuştur. Aynı zamanda oyuncuların tavsiye edilen fiyatın altına üstüne kadar değişen piyasadaki ürünün başlangıç fiyatını denemek için hala çok fazla alanı var. Mal satışına yönelik olarak yapılan her türlü işlem, değeri ne olursa olsun, bir sonraki dönem için yeni tavsiye başlangıç fiyatının oluşturulmasına dikkate alınıyor. Oluşturulması için yani dikkate alınıyor. Bizi yeni bir piyasa sistemine getirerek oyuncuların kendilerine fiyat düzenleyici haline gelerek kısıtlamaların çoğunu ortadan kaldırmak istemeleri. Oyunculardan aldıkları şikayet neticesinde geçmiş bir savaş biletindeki eşyaların yüksek fiyata hızlı bir şekilde satılamamasıydı. Daha önce çalışan satın alma botu yeni sistemin devreye girmesinden sonra devre dışı bırakıldı. Aynı zamanda herhangi bir ürünü istediğiniz zaman marketteki mevcut minimum fiyatın %30'una satmamızı olanak tanıyan hızlı bir satın alma seçeneğini de tanıtmıştık. Buradan direkt satın alabiliyorduk. Satın alamıyoruz ama satabiliyoruz. Yani o sıkıntı. Mevcut sistemin bir ögesinin mevcut fiyatlarının her 24 saatte bir yeniden hesaplandığı göz önünde alındığında birçok oyuncu 1 Ocak'ta ticarete açılan ögeleri satmanın imkansız olduğunu gördü. Çünkü o ögeye ilişkin işlemler için mevcut fiyat aralığı hızla alt limite ulaştı. Sonuç olarak ürünü satmak isteyenlerin sayısı onu satmak isteyenlerin sayısından daha fazla oldu. Oluşturduğumuz dinamik fiyat limitleri değerin çok hızlı düşmesine engellemeye yardımcı oluyor ve yakın zamanda pazardaki ticarete açılan ögelerin yeterli fiyatta kalmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ne yapıldı bilmiyorum. Gelecekte bu geçişi oyuncular için daha sorunsuz hale getirmeye çalışacağını söylüyor burada Sergi. Şu anda pazar yakın zamanda ticarete açılan bir ögeye yönelik arz artışı varsa ve talep yoksa oyuncuların iki seçeneği var. Mesela burada neydi? Bizim gemimiz Monsor değil mi? Evet. Monsor. Burada gemimiz 3000 tane Monsor'umuz var. Bu ne? Talep artışı var bunda. Satılmak istiyor. Ama talep yok bu gemiye. Kimse almak istemiyor. Ögeyi diğer ögelere benzetilerek belirlenen minimum fiyatın %30'una satın alma yoluyla satın alabilirsiniz.
Bir önceki aya ait bir savaş bileti gemisinin orijinal fiyatının 1000 Artcoin olarak değiştiğini lütfen unutmayın. Satın alma işlemlerinde satmanın size 300'den fazla jeton getireceği anlamına geliyor. Bu oyuncuların tüm yeni gemileri satabilecekleri miktarda tamamen karşılanabiliyor. Battle Pass Ağustos 2023'te kadar gizli bir satın alma butonuna gönderim yapıyor. Ürün için arz ve talep seviyelerinin eşitlenmesini bekleyen ve onu gelecekte gerçek bir alıcıya pazar aracılığıyla satabilirsiniz. Deneyimli oyuncular önceki ayın Battle Pass'ını geminin özellikle güçlü olduğu ve topluluğun sevgisini kazandığı ortaya çıktığında bu yöntemin en etkili yöntem olduğunu tavsiye ediyor. Mesela burada sergi diyor ki oyunculardan aldığımız başka şikayet geçmiş bir savaş biletinin hızlı bir şekilde yüksek fiyata satamamak. Geçmiş bir savaş biletindeki eşyaları hızlı bir şekilde yüksek fiyata satamamak diyor. Mevcut sistemin bir ögesinin güncel fiyatını her 24 saatte bir yeniden hesaplandığı göz önünde alındığında birçok oyuncu bunu okumuştuk değil mi? Evet. Bu gönderinin market değişikliklerinin özelliklerini ve hedeflerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Faaliyetlerimiz ve oyuna gösterdiğiniz ilgi için size minnettarız. Gelecek güncellemelerde market sisteminde değişiklik yapılırken tüm yorum ama ve önerileriniz Modern Warship geliştirme ekibi tarafından dikkate alınıyor. Marketimiz bu şekilde. Oluşan bu. Mesela bu fiyatı iyice düşüyor. Çünkü talep var. Talep var. Görmüş olduğunuz gibi. Arz var ama talep yok. Yani çok kişi satmak istiyor ama satamıyor. Elden çıkaramıyor. İşte az önce anlattığım sistem arkadaşlar. Bunun yakın zamanda düzeleceğini bize sergi söylüyordu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.